Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Hitfilm Express'in ses efektlerine şöyle bir göz atacağız. New ile yeni bir proje oluşturuyorum. OK diyorum. Evet, arayüzümüz açıldı. Şimdi eğer benimle ortak olarak çalışmak istiyorsanız arayüz açısından View'e gelirsiniz. Reset Workspace diyerek bu çalışma alanını sıfırlayabilirsiniz. Şimdi burada Media paneline geliyorum. Import ile videoyu içeriye aktarıyorum. Yine tamamı Blender tarafından hazırlanmış olan Ajan 327 kısa filmini içeriye aktarıyorum. Şimdi bu videomuzu hemen kompozit haline çevirelim. Make Composite Shot diye. Aynı değerleri koruyabilirsiniz. İsterseniz değiştirebilirsiniz. OK diyorum. Bu videoyu birazcık kırpacağım. Bütün videoya ses efekti uygulamama gerek yok. Şöyle bir ilerletiyorum. Kırpmak istediğim yerlere getiriyorum. Örneğin kavganın tam olarak başlamadan önceki yerine geliyorum. Sonrasında sağ tıklıyorum. Slice, Ctrl B de kısa yoluymuş. Tabii ben daha önceden değiştirmiş olabilirim. Daha farklı bir kısa yolu olabilir ama zannedersem bunu sizlere hani DaVinci Resolve'un kırpma aracıyla aynı olması için kısa yolunu değiştirmiştim. Bu olmayabilir. Şurayı kırpıyorum. Görüşümüz sonlanınca da şöyle ilerletmek istiyorum. Burada tekrar seçiyorum. Sağ tıklıyorum ve burayı da hemen bir kırpıyorum. Ctrl B ile. Ardından hemen şunları bir silmek istiyorum. Sonra bunu da tutup şöyle sürükleyip en başa getiriyorum. Buradan da en başa geliyorum. Şöyle videoyu oynatalım bakalım. Just a trim please. Boris Agent Kratos. Burada başlıyor zaten kavgamız. Hemen ses efektlerini ekleyelim. Sol tarafta Effects bölümüne geliyorum. Panelini açıyorum. Bu bölümde audio'ya gelmeliyiz. Şimdi audio'da bakın bazı eklentiler burada. Add-on, filtreler, eklentiler böyle çevirebiliriz. Yeşil. Bunlar Pro sürümünde var. Ayrıca da satın alabilirsiniz. Tabi bunları eklediğimiz zaman burada herhangi bir watermark yani filigran eklemez. Sadece sesin içerisine yaklaşık böyle birer ya da ikişer saniyede bir böyle çok bozucu bir ses efekti koymuşlar. Çünkü tam anlamıyla kullanılamasın diye. O nedenle bu eklentilerin tanıtımını sizlere yapmayacağım. Burada add-on yazısı olmayanlardan tanıtmaya başlayayım. Şimdi Audio Reverse var. Bunu hemen sürüklüyorum. Bu videomuzun üzerine bırakıyorum. Effects bölümüne otomatik olarak eklenmiş oluyor. Eğer ayrıca bunun herhangi bir ayarı olsaydı şurada da küçük üçgen olurdu. Bunu açardık ve ayarlarını kontrol ederdik. Şimdi burada sesi tersine çevirme demektir. Audio Reverse. Şöyle bir bakalım nasıl bir etki veriyormuş. Bakın bu kişinin başta bir konuşması var. Bu konuşmayı zannedersem sonlara doğru yapıyor. Şöyle gelelim bakalım. Bakın şimdi komik oluyor birazcık da. Evet. Yani başta bulunması gereken bölümü sesle tersine alıyor. Hem de ses tersinden akıyor. Bir kere daha oynatalım bakalım. Evet, gayet güzel. Belki böyle bir efekt oluşturmak isterseniz sesi ters çevirmeyi kullanabilirsiniz. Şöyle bir başa alalım. Bunu siliyorum. Bölüme geliyorum. Tekrardan delete ile siliyorum. Balance'a geliyorum. Balance denge demektir. Üzerine sürüklüyorum. Şöyle bir açıyorum. Bu bölümde görüldüğü üzere bazı ayarları var. Aşağıya doğru açtığımda. Preset'te şablonlardır. Bakın ne var burada? Center, orta demek. Left ve right var. Tabii ki bu dersimizi arkadaşlar en iyi kulaklıkla takip ederseniz verim alabilirsiniz. Size tavsiyem eğer kulaklık takmamışsanız şu anda kulaklıklarınızı takıp bu dersi öyle dinlemenizdir. Şimdi bu bölümde balance, denge yani orta demiş, merkez demiş, sol ve sağ demiş. Tabii kulaklıkları doğru takmak da önemli. Şimdi center'a aldığımız zaman her iki kulaklıktan da duyabiliriz. Just a trim please. Bakın bu şekilde ortada. Şimdi left'e alıyorum. Sadece sol kulaktan gelecek şimdi sesimiz. Bakın. Just a trim please. Evet. Şimdi burada tekrardan right'a alıyorum. Right'ta da artık sağ kulaklıktan gelecektir. Just a trim please. Bu bölümdeki balance'da da 100 değerinde bunu dengeler. Normalde şöyle bir center'a alalım. Bakın center'a aldığım zaman balance değeri sıfırdadır. Left'e aldığım zaman eksi yüzdedir. Right'e aldığım zaman yüzdedir. Bunu dilerseniz animasyon haline de getirebilirsiniz. Eğer Hitfilm'de animasyon oluşturmak istiyorsak şöyle daireler vardır. Dairelerin içerisini öncelikle bir seçeriz. Sonrasında bakın bunun dengesiyle oynarız. Biraz şöyle götürmek istiyorum hafiften ileriye. Buradaki balance değerini örneğin eksiye getirmek istiyorum. Şimdi şöyle oynatalım bakalım. Zannedersem soldan sağa ya da sağdan sola geçecektir. Tam hatırlayamıyorum şu anda.
Just a trim, please. Boris Agent Kratos. Evet. Şimdi dikkat edin, tamamen sol tarafa doğru geçmiş oldu. Bakın. Çünkü eksi 100 değeri bizim için hani solu ifade ediyordu. Şuradan tekrar center'ı alalım. Bir de left'i alalım. Bakın eksi 100 değerinde olduğu görülüyor. Bu şekilde animasyonda pekala ekleyebiliyoruz. Buradan balance'ı da siliyorum. Ve diyor şöyle bir başa alıyorum. Bakalım burada cathedral var. Katedral anlamına geliyor. Muhtemelen şöyle bir ekolu bir ses olacak. Oynatalım bakalım. Just a trim, please. Boris Agent Kratos. Evet. Gayet güzel. Şurada dB değeri muhtemelen desibeldir. Burayı da artırabilirsiniz. Çok daha yüksek bir şekilde duyabilirsiniz bu efekti. Evet, şöyle bir başa alıyorum. Bunu da siliyorum. Channel levels var. Kanal seviyeleri. Açalım bakalım. Yine sol ve sağ kulaklıkla ilgili bu da. Örneğin left değerini birazcık artıralım bakalım. Şöyle 12'ye kadar geliyor maksimum. Just a trim, please. Herhangi bir etki göremiyoruz. Right'ı eksiye alırsak bir bakalım ne oluyor. Agent Kratos. Evet, sol tarafta bakın. Right'ı eksi değerleri çekince bu sefer ses artı değerlerde olduğu için burada eksi değerlerde. Artı değerde olduğu için left yani sol tarafta. Tam tersini yapabiliriz. Şurayı örneğin 60'ı alırız. Burayı da şöyle 0'a alabiliriz. Bir bakalım şimdi sağdan gelecektir. Evet, tekrardan bunu da siliyorum. Çok fazla ayarı da yok çünkü. Videomuzda başa alıyoruz. The compressor, sıkıştırma, Doppler, shift falan var. Bunlar eklenti halinde. Echo'ya alalım. Şöyle bakalım. Echo'nun kendisine ait ayarları var. Delay var. Gecikme. Bir oynatalım bakalım nasıl bir şeymiş. Just a trim, please. Just a trim. Bakın dikkat edin. Şimdi Agent 327 dedikten sonra bu kadar bir süre sonra tekrarlıyor aynı lafını. Bakın. Seslerin tekrarlanması. Burada fall off da önemli tabii ki. 100 aldığımız zaman şöyle bir bakalım. Başa alıp tekrar dinleyelim. Just a trim, please. Just a trim. Daha bir belirgin fall off'ta. Bunu tekrar 50'ye alalım, yeterlidir. Şimdi buradaki değeri biraz küçültmek istiyorum. Bakın iyice kısıyorum. Örneğin nereye getirelim? Şöyle bir 100'e getirmek istiyorum. Başa alıp dinleyelim. Just a trim, please. Burada da tam böyle bir echo havasını yakalamış olduk. Number of echo diyor. Ekoların sayısı. Hani burada bir sözü söyledikten sonra o söz 3 kere tekrar ediyor. Örneğin söz 3 kere. Bunu artırırsak sözler 5'e artıralım diyelim ki. Şöyle 8'e 8 kere bunu tekrar eder. Başa alalım bakalım. Just a trim, please. Tabii saniyeyi artırmamız lazım ki buradaki süreyi birazcık daha bunun farkına varabilelim. Bakın 1.4'e getirdim. Başa alalım bakalım. Just a trim, please. Evet, bayağı bir derinden geliyor. Tabii ki kısa tutmakta fayda var. Buradaki echo sayısını vermek istediğiniz efekte göre de tabii değişiklik gösterecektir. Fall off değeriyle de oynayabilirsiniz. Bu da gayet güzel bir ses efekti diyebilirim. Siliyorum bunu da. Large Room'a geliyorum. Bu da büyük oda. Seçenekleri çok fazla değil. Gain değeri var sadece. Sesini yükseltebiliyor. Şöyle bir oynatalım bakalım. Just a trim, please. Evet, sanki kocaman bir odada hiç eşya yokmuş gibi bir eko yapıyor haliyle. Bunun desibelini artırdığımız zaman ses biraz daha güçlü gelecektir. Medium room var. Orta büyüklükteki bir oda. Birazcık daha ekosu az olacaktır muhtemelen. Noise reduction var. Gürültü giderici. Bu maalesef eklenti şeklinde. DaVinci Resolve'da gürültü giderici ücretsiz. Onunla ilgili de bir dersim olacak. Şurada pitch değerini almak istiyorum. Şöyle getiriyorum. Hani sese birazcık daha böyle kalınlık ve incelik katıyor. Ayarları var mı? Bakalım, şöyle açalım. Şimdi oynattığımızda varsayılan değerlerinde herhangi bir değişim var mı yok mu onu da görelim. Just a trim, please.
Yok, herhangi bir değişiklik yok. Şöyle buradaki semiton shift'i biraz artıralım. Bakın maksimum 36'ya kadar geliyor. Örneğin bunu ben şöyle 10'a kadar getireyim, bir oynatayım. Evet, inceltiyor sesi. 36'yı aldığımız zaman muhtemelen çok daha ince olacaktır ve hızlı olacaktır. Evet. Hiç anlaşılmayacak derecede diyebilirim. Başa alıyorum. Şuradaki değeri birazcık böyle eksi değerlerini alalım. Bakalım bu sefer nasıl oluyor. Evet, sesi kalınlaştırdı. Biraz daha, bunun da muhtemelen eksi 36'ya kadar geliyor ama o kadar almayalım. Şöyle zannedersem 15 yeterlidir. Çok daha kalın yapacaktır. Evet, bu da gayet iyi. Yeni animasyon haline de getirebilirsiniz. Örneğin şurayı sıfırlayabilirim. Bakın buradaki ayarları hani sıfırlamak için Ctrl R'ye bastığımız zaman hepsini otomatik olarak değiştirecektir. Yani varsayılan değerlerini alacaktır. Şuraya bir tane animasyon karesi ekleyeyim. Biraz şöyle ilerleteyim. Şurada sesin yavaş yavaş kalınlaşmasına şahit olalım. Örneğin eksi 5 değerini almış olalım, 7 değerini. Bakalım şimdi. Evet, gayet güzel bu da. Şimdi bunu da siliyorum. Shortwave Radio var. Kısa dalga radyosu. Sadece gain değeri var. Şöyle bir artıralım bakalım desibelini. Oynatalım. Bu da ilginç. Evet, siliyorum. Small room'u alıyorum. Küçük odaya. Küçük odada da sadece desibel değeri var. Hafiften artırabiliriz. Şu şekilde. Bir bakalım nasılmış. Evet, yine bir eko var. Tabii ki bunları böyle bir eko içerisine dahil edebilirmiş ama hani özellikle çok gözüksün diye muhtemelen böyle eklemiş. Silelim bunu da. Telefonu alalım bakalım. Telefon nasıl bir şeymiş? Yine gain değeri var. Çok detaylı değil. Evet, çok ama çok dipten geliyor. Silelim bakalım. Sonra ton var. Son olarak bundan da bir bahsedeyim. Yalnız bu ton efektini doğrudan eklemiyoruz. Bununla da ilgili bir örnek vereceğim. Bakın şurayı açalım. Burada şablonları da var. Birçok şablon. Şimdi type 2 tane. Bir sine, bir square. Bunu oynattığım zaman bip sesi veriyor. Bakın. Şimdi burada sine'den de square aldığımız zaman bakın böyle rahatsız edici bir ses veriyor. Ben sine'yi almak istiyorum. Frekansı birazcık artırmak istiyorum diyelim ki. Şöyle 900'e alalım örneğin. Bildiğimiz bipleme oldu. Gelin buna şöyle bir biz bipleme efekti ekleyelim. Nasıl? Örneğin silelim bunu. Bakın şurada bir oynatayım. Just a trim please. Bakın Boris dediği andan itibaren bu kişi böyle sert sözler etmiş olsun. Sanki küfür etmiş gibi olsun. Bunun sesine şöyle bir bip koyalım. O yüzden burada sağ tıklıyorum üzerine. Slice diyorum. Bunu bir kırpıyorum. Konuşmasını gerçekleştirsin tam anlamıyla. Şöyle şuralarda bir yerde gelelim. Kontrole basılı tutarak şöyle bunu biraz hani fare tekerleğinde ileri sürükleyerek büyütüyorum bu alanı. Biraz şurada konuşmasını tamamlasın tam olarak. Burada da böyle bir kırpmak istiyorum. Dilimlemek istiyorum. Dilimledikten sonra bu bölüme ben bir tane efekt ekleyeceğim. Şöyle şurayı açmak istiyorum. Diğer yerleri kapatabilirim haliyle. Buralar açık kalmasın. Sadece bu seçilmiş olan açık kalsın. Bakın şuradaki tonu buna efekt olarak ekliyorum. Bu bölümde sine kalsın. Şurayı 900'e getiriyorum. Frekansı. Bakın oynatacağım şimdi şöyle. En başa alıyorum. Şurayı da bir kapatmak istiyorum. Hani videonun nasıl sıralandığını da görelim. Burada Boris dedikten sonra Boris ağzına geleni söyleyecek. Tabii biz onu duymayacağız. Bir noktada sansür gibi olacak. Hemen oynatıp görelim. Just a trim please. Boris. Evet, söyleyeceğini söyledi. Sansür geldi. Bir daha şöyle bir bakalım. Just a trim please. Boris.
Evet, ben şimdi seni bla 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 güzel tıraş ederim. Artık ne söylüyorsa duymamamız gereken bir şey orada biplenmiş. Sansüre uğrattık. Sizler herhangi bir videonuza da bunu uygulayabilirsiniz. Bu bölümde kırparsınız. Sadece bu kırpmış olduğunuz parçaya ton efektini buradan ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, böylelikle Hit filmin ses efektlerine de şöyle bir göz atmış olduk. Bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın diyorum.